Selamlar, ben Furkan Derbazlar. 15 Kasım 1992 yılında orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Yandaki fotoğrafta görmüş olduğunuz üzere daha doğmadan önce hangi sporu yapacağımı çoktan seçmişim. Boksa çok küçük yaşta başladım. Hatta o kadar küçüktüm ki kimliğimi bile kendim taşımıyordum. Gizlice annemin cüzdanından kimliğimi aldım. O sıralarda Cafer Ağa Spor Kulübü'nün ve belediyenin ortaklaşa ücretsiz olarak yapmış olduğu bir boks kursu var. Kimliği alarak o boks kursuna gittim. Ücretsiz olması benim için önemliydi çünkü ancak bisküvitlerimi satarak para kazanabilirdim. Çünkü çok küçük. Bu da benim için mümkün olmadığına göre madeni bulmuştum. Kimliğimi verdim ve kaydımı oluşturdum. Oradaki görevli dedi ki ailen nerede? Çünkü 18 yaşın altında olduğum için ailemi görmek istedi. Ben de ilk antrenmanda gelecekler dedim. Ama hiçbir şeyden haberleri yoktu. Belediyenin ücretsiz boks kursunda başlayan maceram, yetenekli olduğumun fark edilmesinin ardından oradaki antrenörümün yönlendirmesi sayesinde Fenerbahçe'ye transfer oldum. Aslında tüm hayatımın detaylarını anlatan ve çocukların spora yönlendirilmesini hedefleyen bir kitap yazdım. Çünkü ben de spora başladığımda 10 yaşında bir çocuktum. Her şeyi bu spora borçluyum diyebilirim. Çünkü kitap yazmış bir milli takım antrenörü olarak karşınızda oturabiliyorum. Neyse biz devam edelim. Fenerbahçe'deki sporcu sürecimden bir süre sonra Almanya yolculuğumuz başladı. Almanya'da Berliner Boks Kulübü'nde antrenmanlara başladım. Daha sonra Düsseldorf'taki UFC kulübünde eski ve güncel WBC, WBO, WBA kemerleri sahibi olan dövüşçülerle antrenman yapabilme şansı yakaladım. Bu antrenmanlar bana Almanya içerisinde ciddi başarılar yakalamamı sağladı. Bir süre boyunca Almanya maceram git gelli olarak devam etti. Ve gelelim hayatımın en güzel kısmına. Dövüş sporları ve dünyayı keşfedebilmek adına tam 35 tane ülkeye gezdim. Muhtemelen videonun bu kısmını güncellemek zorunda kalabilirim çünkü hala gezmeye devam ediyorum. Amacım dünyadaki farklı boks kulüplerine gidip orada yeni bir şeyler öğrenmek, yeni teknikleri görmek, kendimi geliştirmek ve farklılıkları ülkemize getirmek. Hepsini ezbere kamera karşısında eksiksiz saymak zor olacağı için bakarak saymayı tercih ediyorum. Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Azerbaycan, Macaristan, Hollanda, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Vatikan, Malta, İspanya, İsveç, Danimarka, Ürdün, Portekiz, Meksika, Kıbrıs, Gürcistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Yunanistan, Fransa, Romanya, Rusya, San Marino, İtalya, Kuveyt, Arabistan, Avusturya ve Almanya. Sonra yaşadığım ciddi bir omuz sakatlığından dolayı antrenörlüğe geçiş yapmak zorunda kaldım. Antrenörlük sürecinde kazandığım başarılar aslında ikiye ayrılıyor. Malik'ten önce ve Malik'ten sonra. Malik'in kim olduğunu size birazdan açıklayacağım. Ama önce antrenörlüğe küçük bir pilates stüdyosunda ders vererek başladım. Yüzlerce amatör ve profesyonel sporcuyla birlikte hobi amaçlı gelen binlerce insana hizmet verdim ve vermeye hala devam ediyorum. 20 metrekarelik pilates stüdyosunda başlayan antrenörlük maceram 3 şubesi olan profesyonel ve amatör dövüş eğitimi veren İstanbul'un ve Türkiye'nin seçili boks kulüplerinden birine dönüştü. Fakat sonra pandemi hiçbir maçta yemediğim kadar sert bir yumruk atmıştı. Her çıkışım bir inişi olacaktı. Tek bir şubeye kadar düştük. Fakat sporcularımızla aldığımız uluslararası başarılar tüm camiaya ve uluslararası alanda artık yayılmaya ve konuşulmaya başlamış. Bir süre sonra kulübümüz internasyonel bir hal aldı. Dünyanın farklı yerlerinden insanlar antrenman yapmaya geldiler ve kamplarını benim kulübümde yapıyorlar. Daha sonrasında Malik ile tanıştık. Malik şuradaki kapıdan içeriye girdi. Girdikten sonra tam 3 ay süren nefes kesen bir maç hazırlığı yaptı. Hazırlandığımız maç WBC kemeriydi. Yani Boksun Şampiyonlar Ligi. Bunu kazanmak için ben elimden geleni yapacaktım ve ona yaptıracaktım. Çünkü bu benim çocukluğumun hayalini süsleyen kemer ve şampiyonluktu. Sporcuyken sakatlık dolayısıyla alamadığım bu kemeri antrenörken neden kazanamayayım dedim. Birçok şeyden fedakarlık ederek dükkanımı ve hayatımı biraz riske alarak Malik'le o yola çıktım. Çıktığımız şampiyonluk maçında rakibimizi knockout ederek maçımızı kazandık. Ve işte o gün benim kariyerim değişmeye başladı. Çünkü Türkiye boks tarihinde bu kemeri alan en genç antrenör ve ilk antrenörlerden biri olma şansını yakaladım. Bu başarım Türkiye'nin her yerindeki gazetelerde milli bir gururla sayfalarca yayınlandı. Tabii bu sadece bir başlangıçtı. O günden sonra tam 4 tane daha ömrümüzden ömür götüren dev maçlar yaptık. En önemlisi 2023 Mart ayında en son yaptığımız maçımızdı. WBC, WBF ve IBO kemerinden sonra gözümüzü WBA kemerine diktik. 20 maç ve 20 galibiyetle ilerleyen yenilgisizlik serimize Fransız rakibimize karşı 10 round boyunca kıran kırana geçen maç sonucunda puanla kazanarak 21 maç 21 galibiyette devam etti. Burada da görmüş olduğunuz üzere 21 maçın 16'sını knockout ederek dünya sıralamasında 1294 profesyonel dövüşçü arasından 6. sıraya yükseldi ve artık WBA şampiyonu olmuş. Bu başarı gerçekten paha biçilemezdi. Gece gündüz emek vererek devam ettiğim çalışmamın uluslararası arenada
böylesine büyük bir başarıya dönüşmesi beni tam olarak çocukluk hayallerimin içine bırak. Hayallerimin içerisinde yaşamak inanılmazdı. Şimdi ise kulübümde benim eğitimden geçen, milli başarılar kazanan, benim tecrübelerimden faydalanan ve uluslararası alanda Türk olmanın ne demek olduğunu bilen ve Türkiye'yi nasıl temsil etmesi gerektiğini bilen, ahlaklı, disiplinli, sportmen ve bilgili antrenörlerle çalışıyoruz. Antrenörlerimizin birçoğu da milli takım sporcusu olmayı başardı. Tüm tecrübelerimi onlara aktarmam, uluslararası arenada beni ve onları çok güzel bir seviyeye taşıdı. Vizyonum ülkenin dövüş sporları tarihinde daha önce kimsenin yapmadığı ve başaramadığı her şeyi başarmak. Çok şükür birçoğunda başarmak nasip oldu. İnsanlara bu sporu sevdirmek, ülkemize ve topluma faydalı olacak, kötü alışkanlıklardan uzak, güçlü, sağlıklı çocuklar ve genç nesiller yetiştirmek. Bu hedefim doğrultusunda hobi, profesyonel ve amatör olmak üzere binlerce insanla çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Amacım sizleri ve sizlerin yetenekli çocuklarınızı hobi ya da profesyonel amaçlı bu ülkeye ve bu topluma bir değer olarak kazandırmak. Bu sporu sevdirebilmek. Bu sporun faydalarını ve sporun topluma olan katkılarını gözler önüne serebilmek. Bu amaç uğruna ben tam 12 senemi verdim. Ve bunu en üst seviyeye taşımak için hala devam ediyorum. Birçok çocuk ve genç yetenekleri keşfedilmeden kaybolup gidiyor. Birçok hobi amacıyla bu sporu yapmak isteyen insanlar ise kafalarında daha başlamadan dövüş hayatlarını sona erdiriyorlar. Bahaneler ve kaygılar bir yana spor insanın hayatını değiştirebilecek en güzel şey. Gördüğünüz üzere annesinin cüzdanından kimliğini alan bir çocuk şu an karşınızda oturmuş bir duvar boyu kaplayacak kupalar ve madalyalarla size konuşma yapabiliyor. Borçlu olduğum tek şey spor diyebilirim. Sizlerle ve ebeveyn iseniz sizlerin yetiştirdikleri çocuklarla görüşmek ve tanışmak üzere. Kendinize iyi bakın. Bol sporlu ve bol sağlıklı müthiş bir hayat diliyorum. Sevgilerimle, saygılarımla.